Eğer ki bu aralar bir telefon alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Acil bir video ile birlikteyiz. Bir önceki videoyu izlemediyseniz haberiniz yoksa tekrardan hatırlatayım. Önceki videoda yeni vergiler ve yeni telefon fiyatları hakkında konuşmuştuk. Bu zamlar neredeyse çoğu telefonu etkiliyor. Biz de bu zamlar gelmeden alabileceğiniz en iyi telefonları kısa kısa inceleyeceğiz. Hangisi daha mantıklı? Bunun hakkında da bir değerlendirme yapacağız. Bana destek vermek, bu videoların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Eğer ki yetişirse gün içinde bu videoyu da izlemiş olacaksınız. Listedeki telefonların güncel ve güvenilir fiyatlarına ulaşabileceğiniz linklerde açıklamalar ve yorumlarda olacak. Şimdi hiç uzatmadan listenin en uygun fiyatlı telefonuyla başlayalım. Redmi Note 8'e dışarıdan baktığımız zaman halen güncel bir tasarımla karşılaştığımızı söyleyebilirim. Malzeme yapısı olarak da fiyatına göre hiç fena değil. Arka kapağımızda cam, çerçevelerde de metalik görünümlü plastik bir yapıya yer verilmiş. 6.3 inçlik IPS bir panele sahip olan Full HD Plus 409 ppi piksel yoğunluğuyla karşımıza çıkan bu ekranda damla çentik tasarımı da kullanılmış. Görsel deneyim açısından bu ekran boyutu biraz küçük olduğundan dolayı da piksel yoğunluğu olarak daha iyi seviyede. Bu sayede de keskinlik açısından gayet başarılı. Şimdi donanım tarafına geçtiğim zaman Snapdragon'un 665 işlemcisi Redmi Note 8'de kullanılmışken bu işlemcimiz 11 nanometre mimariye sahip. Oyun performansı olarak da PUBG'de akıcı grafiklerde 30 FPS'te sabit bir oyun deneyimi veriyor. 4000 mAh'lik bir batarya ve 18 Watt'lık hızlı şarj desteği Redmi Note 8'de bulunurken kutu içeriğimizden de hızlı şarj destekli adaptörümüz çıkıyor. Batarya performansı olarak 7-8 saat civarında, ekran sürelerini günlük bir kullanımda rahatlıkla alabiliyoruz. RAM ve depolama alanı olarak da 4 ve 6 GB RAM'ler, 64 ve 128 GB'lık iki farklı seçeneği de bulunuyor. Depolama biçimimizde UFS 2.1, ana kameramızda 48 megapiksellik f1.75 diyaframlı Samsung'un ISOCELL Bright GM1 sensörü kullanılmış. Dostlar, ana kamerada dönemine göre çok iddialı bir sensörün kullanıldığını söyleyeyim. Yardımcı kameraları da şu anda ekranda görüyorsunuz. Işık yeterli olduğunda güzel çekimler yapabiliyoruz. Ana kamera gerçekten çok başarılı. Yardımcı kameralarda fiyatına oranla iyi diyebilirim. Video kısmında da arka kameramızla 4K 30 FPS çekim yapabiliyoruz ama elektronik sabitleyicimiz sadece Full HD 30 karede çalışıyor. Video konusunda fiyatının hakkını veriyor diyebilirim. Note 8'in genel kamera performansı bu cihazı halen alınası yapan detaylardan diyebilirim. Galaxy M23'ü görüyoruz. 6.6 inç PLS bir panele sahip ve Full HD Plus çözünürlük sunan bu ekran 400 ppi piksel yoğunluğuyla önümüze çıkıyor. Galaxy M23'ün donanım kısmında orta segmentteki başarılı işlemcilerden Snapdragon 750G bulunurken 4 GB RAM'de bu sisteme eşlik ediyor ve 128 GB'lık depolamanın da M23'te olduğunu söyleyeyim. Oyun performansı olarak da yeterli düzeyde. Kamera tarafında M23'te 50 megapiksel f1.8 diyafram açıklığında HDR ve yapay zekayı destekleyen bir kamerayı görebiliyoruz. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş açı ve makro kamerada bulunuyor. Ön kameraya baktığımızda 8 megapiksellik f2.2 diyaframlı bir kamerayı görebiliyoruz. Video konusunda ise Galaxy M23'te 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. 5000 mAh batarya ve hızlı şarj tarafında da ve 25 Watt hızlı şarj desteği M23'te bulunuyor. Yazılım tarafında Android 12 ve One UI 4.0 ile gelen M23'te mono hoparlörlerde bulunuyor. Galaxy M23 suya ve toza karşı ise herhangi bir dayanıklılık bulundurmuyorken telefonumuzun güvenlik kısmında hem yüz tanıma özelliği hem de güç tuşuna entegre parmak izi okuyucumuz da bulunuyor. Redmi Note 9 Pro günümüz telefonlarından biraz daha farklı bir yapıyla geliyor. Burada hem yumuşak kenar çerçeveleri, kamera modülü ve kasa yapısı itibariyle biraz daha farklı bir tasarıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. Ekran tarafında da 6.67 inçlik IPS ve Full HD Plus 395 ppi gibi gayet yeterli bir çözünürlüğe sahipken 60 Hz standart bir panelin kullanıldığını da söyleyeyim. Donanım tarafında geçen senenin en popüler işlemcisini Snapdragon 720G'yi görürken 6 GB RAM bu sisteme eşlik ediyor. 64 megapiksel ana kameramız, 8 megapiksel ultra geniş, 2 megapiksel makro ve derinlik algılama kameralarını da görebiliyoruz. Fotoğraf kalitesi beklentimin üstünde çıktı. Fotoğraflara baktığımız zaman orta segment cihazlarda olan yapaylık burada pek de söz konusu değil. Renkler canlı ve gerçeğe yakın bir şekilde
şekilde gözükürken Note 9 Pro'da 4K 30 FPS'te EIS desteğimiz var. O EIS'in olmamasından dolayı videolar çok sabit değil ama yine de fiyatına oranla başarılı olduğunu söyleyeyim. Note 11 Pro gibi güncel bir cihazdan da daha iyi bir deneyim sunduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Batarya tarafında da Redmi Note 9 Pro'da 5000 mAh batarya ve 30 Watt hızlı şarj desteğiyle beraber geliyor. Bu bataryayı sıfırdan 100'e 1 saat 40 dakika civarında doldurabilirken hoparlör tarafında mono tek bir hoparlör cihazımıza konumlandırılmış. Açıkçası ses performansından, ses deneyiminden çok memnun kaldığımı söyleyemeyeceğim. Son olarak suya ve toza karşı da Note 9 Pro sadece su sıçramalarına karşı korunuyor. Note 10 Pro ekran konusunda listenin en iyi cihazlarından biri diyebilirim. 120 Hz tazeleme ve 240 Hz dokunma hassasiyetini bünyesinde barındırıyor. Bunun yanında Note 10 Pro'nun ekranı HDR10 ve DCI-P3 geniş renk uzayını destekliyor. Parlaklık oranı olarak amiral gemisi düzeyinde 1200 nite varan oldukça yüksek bir parlaklığa ulaşabiliyor. Donanım konusunda cihaz gücünü Snapdragon 732 işlemcisinden alıyor. Kamera kısmında ana kamerasında 108 megapiksel f1.9 diyafram açıklığında 6 elementli lense, HDR ve yapay zeka desteğine sahip kaliteli bir sensör kullanılmış. Video çekim performansı olarak cihazımız 4K 30 FPS ve 1080p 60 FPS desteğini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca EIS desteğimiz de cihazımızda mevcut ancak yalnızca 1080p 30 FPS'te EIS destekli videolar çekebiliyoruz. Batarya konusunda 5020 mAh'lik büyük bir bataryaya sahip olan Redmi Note 10 Pro 33 Watt hızlı şarj desteğini beraberinde getiriyor. Güvenlik seçeneği olarak cihazımızda güç tuşuna entegre parmak izi okuyucu ve yüz tanıma özelliğini görüyoruz. Stereo hoparlörlere sahip olan Note 10 Pro suya ve toza karşı ise IP53 sertifikası ile korunuyor. Poco X5 Pro tasarım anlamında çok daha özgün ve bir o kadar şık bir tasarımla önümüze çıkıyor ve kameraların tasarımı da Poco logosu da bu kez bence güzel olmuş. X5 Pro'da da 6.67 inç AMOLED 120 Hz yenileme ile birlikte geliyor. Burada kameralar tarafında ise arka tarafta üçlü kamera sistemini görürken ana kameramız 108 megapiksel f1.9 diyaframa sahip ve Samsung üretimi olan bu sensör güzel sonuçlar ortaya çıkartıyor. Video konusunda da 4K 30 FPS'te videolar çekebiliyoruz. X5 Pro gayet iyi bir işlemciyle yani Snapdragon 778G ile geliyor. Bu işlemci zaten piyasadaki en dengeli işlemcilerden diyebilirim. Batarya konusunda da 5000 mAh batarya ve 67 Watt hızlı şarjı görürken Dolby Atmos stereo hoparlörlere de sahip. Yazılım kısmında ise X5 Pro Android 12 fakat MIUI 14 arayüzüyle geliyor. Suya ve toza karşı da IP53 sertifikasıyla korunuyor. Dostlar listede uygun fiyatlı olarak alınabilir dediğim belli başlı modeller var ve en çok önerdiklerimden bazıları da bu listede yok. Bunun sebebi de bu telefonların yerli üretim olması diyebilirim. Yani bu bizim için bir avantaj. Redmi Note 10S, Redmi 9T gibi cihazlar yerli üretim olduğu için bu vergi zammından kesinlikle etkilenmeyecek. Bu noktada fiyatlarının artmayacağını söyleyebilirim. Bunun haricinde uygun fiyatlı olarak bir telefon almak istediğinizde Redmi Note 8 şu an için gerçekten çok mantıklı diyebilirim. Ekran kalitesi, performansı ve kamerası uygun fiyatına rağmen bence gayet yeterli seviyede. 4000 TL bandına Redmi Note 8 tartışmasız şekilde en iyi telefon diyebilirim. Burada bütçeyi biraz daha arttırdığınızda kamerası ve bataryası iyi olan bir cihaz istiyorsanız Note 9 Pro da bu noktada tercih edilebilir. Fiyatına oranla halen başarılı bir cihaz ve vergi zamlarından sonra bu fiyatını kesinlikle arayacağız. 8000-8500 TL bandına kadar çıkabilecek bir cihaz diyebilirim. Aynı şekilde Samsung tarafında uygun fiyatlı ve gerçekten fiyat performans bir telefon istediğinizde M23 şu an için 6000 bantlarında bulunabiliyor. M23'te maalesef ki zamlanacak telefonlar arasında. Samsung olsun, yazılımda, performansta bir sorun yaşamayayım diyenler için alabileceğiniz en ucuz, en mantıklı Samsung telefon Galaxy M23. Maalesef ki fiyat performans yönünde en tepede yer alan Note 10 Pro'da zamlanacak telefonlar arasında. Eğer ki uzun ömürlü ve her yönüyle güçlü bir cihaz istiyorsanız uygun fiyatlı olarak Note 10 Pro'dan başka bir alternatif yok.
şu anda 7500-8000 bandında çok rahat bir şekilde bulunabiliyor. Ancak zamlardan sonra Note 10 Pro'nun da 10.000'in üstüne çıkacağını belirteyim. Yeni çıkan ve güncel Xiaomi orta segment telefonları arasında en başarılı bulduğum model olan X5 Pro'da şu an için 11.000'e kadar inmişken onda da bir artış bekliyorum. Note 10 Pro kadar olmasa da en az 1000 TL'lik bir zam gelecektir. Eğer ki X5 Pro alacaksanız elinizi çabuk tutun derim. Şu anki fiyatında ekranı, performansı hatta kameralarıyla fiyatını hak eden bir konumda diyebilirim. Bunun haricinde Galaxy A73, A52s, S20 FE gibi cihazlar bu zamlardan etkilenmeyecek. Eğer ki bu aralar bir telefon alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Listedeki tüm telefonlar zamdan etkilenecek olan en iyileri diyebilirim. Bunların haricinde bence çok da fazla bir cihaza bakmaya gerek yok. Umarım bu cihazların dışında yerli üretim olan ve orta üst segment telefonlarda ekstra bir zam görmeyiz. Çünkü onlara zam gelmesi için herhangi bir sebep yok. Ama umarım ki bu telefonlar tekrardan zamlanmaz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Bu videoların devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.